Merhaba. Yine güzel havanın pencerelerden içeri dolduğu bir İstanbul günündeyiz ve Spark'la birlikte, Spark yayın ekibi ve konuğumuzla birlikte hepinize buradan merhaba diyoruz. Kısaca örgütümüzden ve konuğumuzdan bahsedeceğim. Bu ikinci buluşmamız ama yine de kısaca Spark'a biraz değinelim. Spark, çatışma sonrası bölgelerde dezavantajlı gruplara eğitim ve girişimcilik desteği sağlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için yardım programı çerçevesinde yer alıyor ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle Türkiye'deki 6 üniversitenin işbirliğiyle 700'den fazla geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk öğrenciye burs veriyor. Avrupa Birliği'nin bugüne kadar Suriye'deki mülteci krizine yapmış olduğu yardım 5,3 milyar euroyu geçmiş durumda. Biz de bu çerçevede birlikteyiz aslında ve bugün ikinci buluşmamızda ikinci konuğumuz enformatik, bilişim ve iletişim teknolojileri, medya alanında ya da bu alanlara ilgi duyanlarla orada çalışanların çok yakinen bildiği ve çok saygın bir isim Serdar Kuzuloğlu. Merhaba. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Serdar Kuzuloğlu çocukluk hayali olan medya dünyasına 1995 yılında adım attı. Birçok gazete, dergi, radyo ve televizyon programıyla dijital platformlarda teknoloji ve trendler konusunda bizleri bilgilendirdi. Bu alanda birçok mecrayı da internet ortamına taşıdı ve yönetti. Kurucu olduğu Dijital Ajans, öncü içerik projelerine imza attı. Ayrıca Serdar Kuzuloğlu Bilgi Üniversitesi'nde Dijital Pazarlama Yüksek Lisans bölümünün kurucusu ve eğitmenlerinden. Bir restoran zinciriyle akıllı satış yönetimi sisteminde de yatırımcı. Halen de teknoloji ve trendler konusunda içerik üretiyor ve bu alanda konuşmalar yapıyor. Bugün de bizimle birlikte olacak. Size sözü bırakmadan önce bir küçük hatırlatma daha yapıyorum hocam. Hocamızın konuşmasından sonra makul miktarda sorular alacağız sizlerden. Ben şimdi sözü ona bırakıyorum ve kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yasemin Hanım, ben de hem size hem bizi izleyen kıymetli katılımcılara öncelikle sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ardından işin süreci, yani benim zihnimdeki süreçle ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Böyle eğer mümkün olursa zamanda iyi kullanmaya çalışarak ikiye bölmeyi düşünüyorum akışı. Birinci bölümde birazcık durum raporunu paylaşalım. Ne oluyor, neden oluyor, ne yaşıyoruz, ne yaşayabiliriz bundan sonra gibisinden. Sonrasında belki sizlerin de yönlendirmesiyle onun içerisindeki süreçlere bakarız birlikte. Sorulara sanki daha ağırlık vermenin kıymetli olabileceğini de düşünüyorum bir yandan. Bizim dünyaya bakış açımızla izleyicilerimizin bakış açısı farklı olabilir. Sizi sanıyorum eğer gelen soru olursa orada bir gruplama yapacaksınızdır yönetici olarak. Siz birinci bölümün sonunda eğer soru düşündüğünüzden fazlaysa bana lütfen bildirin. Hatırlatın ki ben ikinci bölümü daha kısa tutayım. Soruları yanıtlamaya daha fazla vakit ayırma imkanımız olsun mümkünse diyerek ben fazla vakit harcamadan başlayayım isterseniz. Tekrar teşekkür ediyorum burada bizlerle birlikte olduğunuz için. Şimdi Yasemin Hanım'ı dinlerken düşünüyordum, acaba bize mi vakit ayırdınız yoksa kendinize mi vakit ayırdınız diye. Bu mesela şu ana kadar hiç düşünmediğim bir konuydu. Sanıyorum her ikisi de söz konusu burada. Daha çok kendinize vakit ayırıyorsunuz ve bu önemli, kıymetli bir şey. Çünkü bugünün dünyasında insanın esasında kendine ayırabilecek vakti teorik olarak çok fazla olsa da pratikte bu vakti genellikle başkaları için ya da bize doğrudan esasında çok faydalı olmayabilecek şeyler için harcıyoruz. Sevdiğim bir söz var, diyor ki gençler yapabilseydi, gençler bilebilseydi, yaşlılar yapabilseydi hayat çok farklı olurdu diyor. Yani gençler bilmiyor, dolayısıyla yapamıyor. Yaşlılar biliyor ama yapacak vakti ve enerjisi kalmamış oluyor. İşte bu ikisinin kesişimi sanıyorum böyle buluşmalarda oluyor. Bu açıdan önemli benim için. Dolayısıyla bunu sizler için faydalı kılma adına elimden geleni yapacağım. Çünkü bir yandan da şu var, gençken vaktiniz bol,
para az. Yaşlıyken bir şekilde para daha çok oluyor gençlik dönemine göre. Ama zaman kalmıyor. Dolayısıyla gençler bilgiyle bir şeylere erişiyor. Yaşınız ilerledikçe paranız da bir şeylere erişmek durumunda kalıyorsunuz. Bunlar ilginç kesişimler. Bunlardan birazcık bahsedeceğim. Spark'a çok teşekkür ediyorum. Bu çaba çok kıymetli. Aynen sizlerin emeğinde olduğu gibi. Ve bir hatırlatma yapacak olursak Spark benim yaşadığım, çok iyi bildiğim ve gazeteciliğe başladığım dönem olduğundan dolayı biraz daha herkesten fazla takip etme imkanı yakaladığım, 94'te bu Bosna Savaşı'nın belki şu anda bizi izleyen çoğu kişinin doğmadığı dönemde yaşanan, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan ve sahiden yakın tarihin en büyük insanlık dramlarından birine sahne olan Bosna Savaşı'ndan sonra işte Avrupa'da, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde ya biz bir şeyler yapmalıyız buradaki insanlara diye toparlanan bir grup insanın girişimi. Yani hiçbir mecburiyeti olmamakla birlikte hiçbir kimse onları buna zorlamamışken başlayan bir çabanın 25 yıl içerisinde benim detaylarını bilmediğim, çok kaba hatlarıyla takip ettiğim, kim bilir dünyanın ne kadar bölgesinde, ne kadar onların bilgi birikimine, maddi gücüne ve ulaşma kabiliyetine, insanlara bir fikirleri, mesajları yayma kabiliyetine muhtaç insanlara elini uzattı. Yani bu yardım eli oldu, destek moral eli oldu. Bugün de bu çabalardan birinde olmaktan dolayı mutluyum. Bu koca ummanın denizin içerisinde bir damla olmaktan dolayı gururluyum. Spark'a da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bahsedeceklerimize gelirsek şimdi bugünün dünyası halının altına çok şey biriktirdi. Yani şu meşhur dizide olduğu gibi aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey diye baktığımız dünyamızda o kadar fazla şeyi halının altına süpürdük, görmezden geldik, duymazdan geldik, bilmezden geldik ki bu halı birikti, birikti, birikti. En sonunda evin içerisinde bizi yürüyemez hale getirdi ve yuvarlanıp düştük. Koronavirüs döneminden önce beni bu böylesi bir konuşmaya davet etseydiniz eğer çok farklı bir konuşma yapardım. Yani fikirlerim, düşüncelerim değişmezdi ama çok farklı önceliklerim olurdu. Oysa bugün çok farklı şeylerden bahsetmek zorundayız. Yani en basitinden ben sizi burada bugün fazla rakamlara boğmak istemiyorum ama küresel çapta %60'a varan gelir kaybının yaşandığı bir dönemden söz ediyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün rakamlarından yola çıkarak söyleyeyim size. Mesela kıtalardaki işsizlik oranlarına baktığımızda koronavirüs kaynaklı Amerika ve Afrika'da yani Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kanada gibi ülkelerin bileşiğinde %81, Asya Pasifik'te %21 ve genel kıta Asya'sında %70'e varan işsizlik ihtimalleri konuşuluyor bugün. Yani sizleri pek de öyle parlak, kolay, rahatlıkla ilerleyeceğiniz, böyle rahat rahat gideceğiniz bir gelecek beklemiyor. Dolayısıyla sunumumun ilk kısmında bahsetmek istediğim genel dünya çerçevesi sizler için biraz moral bozucu olabilir. Fakat en başta tekrarlayayım, bu dünyanın gördüğü en kötü zaman değil, hiç değil. Çok daha kötülerini gördü dünya. Ve hepsini atlattı ve işte bu koronavirüs öncesinde yaşadığımız bu dönemi bizler için sağladı. Yani insanoğlu düştüğü yerden kalkmayı çok iyi bilen bir varlık. Zaten bugünlere de o sayede gelmiş durumda. Dolayısıyla ilk kısım sizin için moral bozucu olabilir ama niyetim moral bozmak değil. Sadece ve sadece genel bir durum tespiti yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle şu kapitalizm ve küreselleşmeye bakalım. Çünkü bugün bir sağlık problemi olarak koronavirüs ve Covid-19'dan bahsediyoruz ama bu artık bir sağlık probleminin çok ötesinde bir şey. Yani bunu artık bir sağlık problemi olarak işte ellerimizi yıkayalım, aşı geliştiriliyor gibi ele alamıyoruz. Ve farkındaysanız bugün çok özel bir gün Türkiye adına. Çünkü bugün yani 11 Mayıs 2020 Türkiye'de alışveriş merkezleri ve bazı hizmet sektörlerinin açılması, yani hayatın normalleşmeye devlet eliyle, hükümet eliyle başlandığının işaret fişeğini günü. Yani bugün önemli bir milat bu süreçte. Ama bakın neyden bahsediyoruz? Sağlıktan değil, ekonomiden bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? Siyasetten bahsediyoruz, eğitimden bahsediyoruz vesaire. Şimdi dolayısıyla bugün şu
sağlık dışındaki süreçlere bir bakalım. Sağlığı da bugüne getiren süreçlere. Şimdi öncelikle küresel bir kapitalizmden söz ediyoruz. Ben çok kısa maddelerle neden bahsettiğimi, ne demek istediğimi anlatayım. Şimdi öncelikle ihtiyaç yaratma ekonomisi dediğimiz bir şey var. Yani çoğumuz bugün aslında ihtiyacımız olmayan şeyleri tükettiğimiz bir dönemi yaşıyorduk. Yakın döneme, yakın zamana kadar, 3 ay, 5 ay öncesine kadar, yani yakın dediğim de bu. Yani tüketgen sınıfı, hani kemirgen var ya, kemirgen, ısırgan gibi şey. Bir de tüketken sınıfı doğurdu bugünün dünyası. Yani ihtiyaçla tüketimin ilişkisinin koptuğu bir dönemi yaşıyoruz biz şu anda. Yani bir şeyleri ihtiyacımız olduğu için almıyoruz. Sadece karşımıza çıktığı, hoşumuza gittiği, bize güzel şeyler vaat ettiği ve paramızın yettiği için onları alıyoruz. Aldıklarımızın %90'ı böyleydi. Kendi kendine dolayısıyla yetebilen insanlar olma özelliğimizi yitirmiştik. Bunu insan bazında da toplumsal bazda da yitirmiştik. Yani biz artık kendi kendimize yiyeceğimizi sağlayamıyoruz, içeceğimizi sağlayamıyoruz, giyeceğimizi sağlayamıyoruz. Her şey için bir başkasına muhtacız. Her şey için başka bir uzmanlık alanına muhtacız. Öyle ki artık bu uzmanlıklar o kadar dikeyleşti ki örneğin bir tıp doktoru kendi uzmanlık alanı dışındakiler konusunda çok az şey bilebiliyor. Örneğin işte bir bilimci kendi ana bilim dalı dışındaki konulara karşı kör. Yani kendi ana bilim dalı hakkında çok fazla şey biliyor ama Survivor'da bu hafta işte yarışma sonuçları hakkında bilgi sahibi değil. Sinemada hangi film vizyonda bilgi sahibi değil. Yani bir başka açıyla baktığımızda esasında bunu bir cehalet olarak adlandırabiliriz ama başka bir konuda çok fazla bilgi sahibi olduğu için insanların el üstünde tutulduğu bir dönemdeyiz. Neden? Çünkü kendi kendimize tek başımıza yetemiyoruz ve birçok farklı uzmanlığa, birçok farklı ürüne ve hizmete ihtiyacımız var. Bu da bize neyi getiriyor? Süreçlere yabancılaşmayı getiriyor. Yani bugünün insanı yaşadığı dünyanın ve tükettiği şeylerin hepsine yabancı. Yani işte yiyeceğini süpermarketten alıyor, giyeceğini mağazadan alıyor, içeceğini işte efendim bakkalından alıyor ve bunları kim üretiyor? Nerede üretiyor? Nasıl üretiliyor? İçinde ne var? Bunun maliyeti nedir? Kaça satılır? Bunu ben alarak neyi tetikliyorum? Neye yol açıyorum? Bu konular hakkında bilgi sahibi değil. Üstelik bunların bilgi sahibi olmamayı tercih ediyor. Ettiği gibi de onu ötekileştiriyor. Yani bunun üstündeki sorumluluklarımızı biz öteledik. Dedik ki bana ne kardeşim, yani bu suyun hangi doğal kaynağı tüketerek, yok ederek, işte hangi ülkenin insanının hakkından alınarak, çalınarak şişelenip benim karşıma geldiği. Bu benim için önemli değil. Ben fiyatına bakarım, tadına bakarım dedik. Ve bütün dünyayı böyle algıladık. Yani ben gömleğin güzel mi değil mi, ucuz mu, kaliteli mi, buna bakarım. Yoksa bu nerede üretilmiş, hangi şartlarda üretilmiş, hangi ülkenin işçileri bunun için sıkıntı çekmiş, umurumuzda değil dedik. Böyle telaffuz etmesek bile aslında bilinçaltımız böyle çalıştı. Bu da bizi biraz daha duyarsız yaptı. Çünkü bütün bunları düşünmesi gereken başka birileri vardı. İşte savaştan dolayı mağdur duruma düşmüş öğrenciler mi var? Spark onlarla ilgilenir. Efendim işte psikolojim bozuldu, kendimi iyi hissetmiyorum, psikiyatristim ilgilenir. Kilo aldım ben karantinada, sürekli evde yiyip içip şişmanlıyorum, diyetisyenim ilgilenir. Her şeyle bir başkası, bir başkalarının ilgilendiği bir dünyada biz sadece hazlarımıza odaklandık. Hazcı, sabırsız, doyumsuz, her şeyi kendine hak gören ve her şeyi kendine layık gören bir toplum sınıfı doğdu. Ve doymayan, işte kıyafete doymayan, takipçiye doymayan, beğeniye doymayan, yemeğe doymayan, içmeye doymayan, spora doymayan, konsere, eğlenceye doymayan, hiçbir şeye doymayan insanlar haline geldik şüphesiz. Neden? Çünkü sürekli bir şeyler verildi bize. İşte bu sürekli bir şeyler verene baktığımızda bu veren de ne talep etti? Şimdi karşısında ihtiyacı olmadan bir sürü şey tüketmek isteyen insanlar var. Milyarlarca insanlar bunlar üstelik doymuyor. Daha ucuza istiyor, bir de daha kaliteli istiyor. Peki bu nasıl olacak? Kendinizden mi düşünün? Yani hem eğlenmek istiyorsunuz, hem ders çalışmak istiyorsunuz, hem efendim bilmem ne yapmak istiyorsunuz. Neyden feragat edeceksiniz? Uykudan feragat ediyorsunuz, değil mi? Hepinizin uyku bozuklukları var. Hepinizin dikkat bozuklukları var. Sebebi bu. Peki iş dünyası neyden feragat ediyor? İş dünyası da uykudan. Yani emekten feragat ediyor. İnsanlıktan feragat ederek bize bu düzeni sağladı. Yani biz bütün bunları yaşarken
dünyanın bir yerinde, bazen burnumuzun dibinde farkında olmadan, ama dünyanın bir yerlerinde ucuz iş gücü baskısı, sermayenin kolay dolaşması ve ülkelerden bir sürü imtiyaz alması, ayrıcalıklar alması ne getirdi? Düşük maliyetle yüksek kar etmeyi gerektirdi. Bugün 300 dolar karşılığında spor ayakkabı satılıyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani nihayetinde hiç kimsenin spor yapmak için almadığı, sadece jean pantolonunun altında güzel duracak diye aldığı ayakkabılar 300 dolar seviyelerine çıktı bugün. Hani günün kuruyla çarpın bölün siz. Ve ne getirdi bu? Mecburen insansızlaşmayı getirdi. Çünkü insan dediğinde ne kadar maliyetini düşürürsen düşür, biyolojik bir varlık, bir sürü ihtiyacı var. Hani servislerle bir yerlere taşınmak zorunda, tuvalete gidiyor, sifona basıyor, öğlen yemek yiyor, hak istiyor, zam istiyor, motive olmak istiyor. Dolayısıyla insansızlaştırdılar süreçleri. Yani otomasyon, makine, yapay zeka, bunları bu kadar konuşuyor hale gelmemiz tesadüf değildi. Ve bu zafer sarhoşluğu içerisinde tüketicisiyle, üreticisiyle orgazmik bir zafer yaşarken, hepimiz çok keyifliyken, dan diye işte bir anda bu koronavirüs dediğimiz mevzu geldi. Yani çağrı önceleyen, insanı soyutlayan, insanı sadece tüketici vasfıyla bakan, yani sen sadece tüketiciyken benim için önemlisin. Çalışanken önemli değilsin. Öğrenciyken önemli değilsin. Anneyken, babayken, işçiyken, memurken hiçbir önemi yok. Sadece cüzdanından çıkarıp parayı bir şey harcarken seni umursarım. O zaman sen kralsın. Sana hizmet ederim. Sana müşteri hizmetleri sunarım. Çağrı merkezleri sunarım. Sana özel departmanlar kurarım. Sana işte efendim kampanyalar yaparım. Eğlenceler düzenlerim vesaire. İşte bu durum bugünü getirdi. Yani bugün artık koronavirüsü bizim bir salgın hastalık olarak düşünmemiz mümkün değil. Sadece. Elbette ki öyle bir salgın hastalık, ama şunu anladık ki biz çok büyük bir sistem kurmuşuz. Bu hani mitolojide Babil'in kulesi var ya, insanlar tanrılara erişmek için dev bir kule yapmışlar. Tanrılar da onları cezalandırmak için bu kibrinden dolayı onlara büyük bir ceza vermiş. Ne ceza vermiş? Dillerini değiştirmiş. Çalışan işçilerin her birini ayrı dilden konuşur hale getirmiş. Birbirleriyle anlaşamamışlar ve kule durmuş inşaatı. İşte bizim şu günkü düzenimiz de böyle. Bir virüs geldi ve bizi birbirimize yabancılaştırdığımız bu dünyada tam tersi bir etkiyle bizi birbirimize hatırlattı. Yani dedi ki çok büyük bir yapı kurdun, çok büyük konuştun, çok büyük lokma yedin. Şimdi bak bakalım, yutabiliyor musun, çiğneyebiliyor musun? O lafın altında taşıyabiliyor musun kendi bedenini diye. Yani neyi hatırladık? Ben kavramından, bugünkü tüketken ırkının sürekli pompalandı. Sen her şeye değersin, sen her şeye layıksın, sen eşsiz bir kar tanesisin, sen benim biricik yavrumsun, sen her şeyin en güzeline layıksın. İşte gibi bir sürü pohpohlamayla büyüyen insanına ne dendi? Biz diye bir şey var kardeşim. Yani sen Süpermenlerin çağındaydın, Jokerlerin, Spidermanlerin çağındaydın, değil mi? İşte efendim Thor'un çağındaydın. Hayır, sana 80'leri hatırlattı. Voltron diye bir kahraman var dedi. Tek başına bir şeyi halledemeyen ama birleşip 5 kişi Voltron'u oluşturduğunda 5 ayrı uzvuyla bir arada, bir değil, bir arada olarak birçok şeyi başarabilmek mümkün değil dedi. Bunu hatırlattı bize. Yani şunu gördük biz. Dünyayı değiştirmeden dünyamızı değiştiremeyiz. Dünya diye bir yerde yaşıyoruz. Yani yan komşumuz hasta olduğunda bizim sağlıklı olmamız çok anlamlı değil tek başına. Çünkü suratımıza karşı nefesini soluduğu anda biz de hasta oluyoruz. Bizim hastalığımız bir başkasını da ilgilendiriyor. Daha doğrusu sağlığımız. Yani birbirimizi hatırladık. Daha önceden gemisini kurtaran kaptandı. Herkesin kredi kartı limiti kendineydi. Herkesin notu kendi diplomasında yazıyordu ve herkesin diploması kendi işe girdiği yerde anlamlıydı. Bugün işe girdiğimiz yere gidemiyoruz işte, değil mi? AVM'ler açıldı ama birçok iş yeri kapalı. Spark sizce bu toplantıyı 6 ay önce düzenleseydi böyle internetten mi yapacaktı? Ya da siz internetten bağlanır mıydınız acaba, salona gelme fırsatınız olsa? Ya da ben, değil mi? Düşünelim, bunların hepsi hayaldi. Bugün gerçeklerimiz farklı. Yani biz daha bir ay önce petrolün, uğruna nice savaşlar verilen, uğruna ülkelerin kaderlerinin değiştiği petrolün
üste para vererek satıldığı bir dönemi gördük. Yani petrol şirketleri ne dedi? Benim petrolümü al, üstüne de para vereceğim dedi. Petrolün parayla satıldığı bir dönemde ve ne görüyoruz? Bakın, ulusallaşma akımı görüyoruz. Millileşme. Bundan sonra devletler ne diyor şimdi? Ben buğdayımı satmam, ben maskemi satmam, ben yarın bir gün belki ilacını, aşısını ürettiği satmayacak. Çünkü diyecek ki benim insanım var önce. Ben onlardan sorumluyum diyecek. Dolayısıyla ülkeler tam küreselleşmenin zevkini yaşarken bugün ulusallaşma ve millileşmeyi konuşuyor. 1920'lerin o ülküsü birçok kişinin gericilikle itham ederek dalga geçtiği kendi kendine yeten ülke olabilme durumu bugün her zamankinden çok daha önemli işte. Kendi söküğünü dikebilen terzilerin dönemine döndük tekrar. Ve bunun sosyal ekonomik yansımalarını öngörmek kolay değil. Ve ne yazık ki bazı sektörlerin toparlanması yıllar alacak. Yani işte 18 Mayıs açtık biz bunu dediğinizde pek bir şey değişmiyor. Hayatın bir gerçekliği var ve o zamanında meşhur bir devlet adamımızın söylediği bir cümle var. Birazcık o aklıma geliyor konuşurken. Yeni bir dünya kuruluyor ve içerisinde yerimizi almamız gerekiyor diyerek ben bu ilk bölümü böylelikle bu genel tabloyu toparlamış olayım. Umarım çok fazla vakit almamışımdır. Çok fazla vakit almadınız da hocam, başlarken de belirttiğiniz gibi bu karamsar kısmı meselenin. Yani Evet, evet. bir tür suistimal var burada, kolektif suistimal diyelim. Biz yeryüzü kaynaklarını kapitalizmin ve globalleşmenin de bize açtığı o koca yollardan bir güzel suistimal etmiş gibi görünüyoruz. Burada Türkiye'yi aslında buradan ayrı tutmak isterim ama çünkü o kervana biz sonradan katılmış bir toplumuz. Yanılıyor muyum? Doğru söyler miyim bunu söylemiş olsam? Siz beni düzeltin ne olur ama. Doğru ve çok dejenere bir formunu seçmişiz kendimize. Evet, maalesef. Ama şimdi konuşmamızın ikinci kısmında biraz bu yeni dünya ya da bizim normalleşme dediğimiz şeyin yeni normalleşme diyelim ona. Çünkü her şeyin eskisi gibi olmayacağını anlıyoruz bu noktada, değil mi? Bu yeni dünyada acaba özellikle de iş gücüne yeni katılacak olan genç kuşaklar için onları ne bekliyor olabilir? Ne gibi fırsatlar önlerine çıkabilir? Var mı böyle fırsatlar? Biraz bunlara değinelim mi? Bu Tabii. arada mesela iki soru görüyorum ben. Siz de ekranınızda görüyor musunuz hocam? Bu Covid-19 misyon, döneminden evet, sonra ortaya çıkabilecek yeni iş alanları, popüler meslekler neler olabilir diye bir arkadaşımız evet, sormuş. evet. Bir başka soru da aynı meyanda daha dijital ve hatta daha temassız bir dünyaya evrilebileceğimizi düşünüyor musunuz? Yoksa bu durumun yarattığı alışkanlıklar geçici mi diye benzer meyanda ama ayrı bir bambaşka bir Evet, soru olan bir evet. soru var. Evet, Hmm, onları da kapsamaya çalışarak isterseniz ben ikinci bölümde bu detaylara değineyim Yasemin Hanım. tamam, Şimdi tamam, çok e, güzel olur. e, girişimcilik diye bir şey sürekli olarak gündemdeki yerini, kapsadığı alanı genişletiyor. Ve bu girişimcilik ilginç bir şekilde gençlikle çok bağdaştırılan bir kavram. Ben bunu tehlikeli ve yetersiz buluyorum. Çünkü girişimcilik günün sonunda şudur. Hani bir gencin girişimci olması yüzmeyi köpek balığı pirana havuzunda öğrenmek gibi bir şey. Yani yüzlerce yıllık müesseselerin olduğu, milyarlarca dolarlık şirketlerin olduğu, onlarca yıllık tecrübeye sahip insanların olduğu bir alana girip bir anlamda mekana girip ben Tatar Ramazan ben bu oyunu bozarım diye kabadayılık taslamaktır girişim. Dolayısıyla siz oraya girerken ya bileğiniz çok kuvvetli olacak, ya çok sağlam stratejiniz olacak, ya çeteniz çok kuvvetli olacak ki orada raconu kesebilirsiniz. Yani gençlikte olması gereken bir şey değil bu. Gençlikte olabilir fakat gençlik girişimcilik için mecburiyet değildir.
Aklımızın bir kenarında bu lütfen kalsın. Yani biz her yaşta girişimci olabiliriz. Gençlikteki başarısızlıklarımız ilerideki yaşlardaki başarılarımızın engeli değil. Aksine tecrübesi. Şimdi genel anlamdaki tabloya baktığımızda gençlerin benim en azından haşır neşir olduğum arkadaşlarımızın genellikle gözü teknolojide oluyor. Çünkü normalde de gözü teknolojide. Yani sürekli bir ekrana bakarak bir şeylerle haşır neşir olanların dünyası orada yapılabileceklerle kısıtlı oluyor. O zaman şuna bakalım. Şimdi bu dönemde yani bütün firmaların bakın 300 milyondan fazla dünyada işsizin olabileceği konuşuluyor. Yani büyük bir daralma. Mesela Türkiye'de %12 enflasyon, işte %20'ye yaklaşan işsizlik, %40'ın üzerinde genç işsizliği konuşuluyor ama teknoloji şirketlerine bakıyorsunuz karlarına çark atıyor. Geleneksellere bakalım işte Facebook, Amazon, Google, Microsoft vesaire bunların hepsi patladı. Ama bir kısmı da acayip zor durumda. Mesela işte bu 6 ay öncesinin yıldız çocuklarına bakalım. Mesela Uber, mesela Airbnb ve bunların türevleri durdu çünkü bunların ham maddesi yok oldu, ortadan kalktı. Bir yandan bakın yine genç girişimci arkadaşların en gözünü çevirdiği gözde alanlardan biriydi paylaşımlı ofisler. Hadi bugün paylaşabiliyor musun ofisini biriyle? Bugün toplu taşımaya binerken bile korktuğumuz bir dönemdeyiz. Şimdi bizim için önemli olan yani bizi izleyenler, dinleyenler için şu an önemli olan şey şu. Bu korona virüs dönemi insanı şimdi şöyle söyleyeyim biraz konuyu dağıtma gibi olabilir ama En Sokak Kabusu filmini umarım bizi izleyenler biliyordur. Çünkü 10-11 tane bölüm çektiler. Kusturuncaya kadar bizim kafamıza vurdular. En Sokak Kabusu şunu anlatır. Freddy Krueger diye bir ifrit vardır, bir şey vardır, bir şeytani bir karakter vardır ve bu rüyanda gelir, senin rüyana girer ve sana rüyanda yaptığı şey gerçek hayatta da olur. Yani rüyanda ölürsen gerçekte de ölürsün. Şimdi bu Alfred Hitchcock'un Psycho filminde de buna benzer bir tema vardır, banyo. Banyo Alfred Hitchcock'un Sapık filmine kadar insanın en mahrem bölgesidir. Hiçbir filmde görüntülenmemiştir banyo ve tuvalet o zamana kadar. Ve Alfred Hitchcock bize şunu hatırlatmıştır. Seni banyoda en savunmasız anında en mahrem bölgende yok edeceğim. Daha doğrusu bir şey yok edecek. Bak bunu aklında tut. Freddy Krueger En Sokak Kabusunda bize neyi hatırlatmıştı? Sana uykunda geleceğim. Nedir uyku? Vazgeçemeyeceğin, direnemeyeceğin tek şey uyuyacaksın ve rüyanda ben geleceğim. Benden kaçamayacaksın. İşte birazcık koronavirüs günleri bize bunu hatırlattı. Ve neyi getirdi dedi ki seni, insanı yani dünyanın en sosyal varlığını hatta belki de kendi mantığındaki tek sosyal varlığı sosyalliğinden kopartacağım dedi. Arkadaşını göreceksin, sarılamayacaksın. Annen 10 dakikalık yolda oturacak, ziyarete gidemeyeceksin. Allah korusun bir yakınını kaybedeceksin, cenazesine gidemeyeceksin. Onu gömemeyeceksin, onunla vedalaşamayacaksın. Bayram geliyor bak 2-3 gün sonra gidip büyüklerinin elini öpemeyeceksin. Ne o elini uzatabilecek ne sen dudağını o ele uzatabileceksin. Yani insanı en hassas yerinden vurdu. Dolayısıyla birçok benim 25 yıllık meslek hayatımda bunun son 10 yılı aynı zamanda insanlara, sahnelere, ekranlara geçip bir şeyleri anlatmayla geçti. Benim anlatmaya çalıştığım ne varsa bütün bunları sorguyla karşılayan, bunları şüpheyle karşılayan, sorgulayan insanların kafasına dan diye vurdu. Kardeşim, teknoloji bugün bize çok güçlü araçlar vermiş. Bunu hatırladım. Ticaretimizi yapabiliyoruz, alışverişimizi yapabiliyoruz, eğitimimizi alabiliyoruz, işlerimizi yürütebiliyoruz, konferanslarımızı yapabiliyoruz. Bunu bütün sektörlere yayabilirsiniz. Ama şunu gördük bir yandan da. Evet biz internetten gömlek alabiliyoruz ama biz öyle alışveriş yapmak istemiyoruz. Biz bir gidip mağazadan bir görmek istiyoruz. Üstümüze tutmak istiyoruz. Satış temsilcisiyle bir sohbet etmek istiyoruz. Saçlarımızı evimizde kesebiliyoruz ama biz öyle bir şey istemiyoruz ki. Biz gidip de kendi berberimizin koltuğuna oturup onunla iki geyik çevirmek istiyoruz değil mi? Bu o bir terapiydi. Efendim eğitim, evet ekran başında eğitim alıyor milyonlarca çocuk ama eğitim bu değil ki. Eğitim okul, eğitim
teneffüs, eğitim arkadaş, eğitim flört, aşk, uyuz öğretmen, kötü kokan sınıf, işte efendim bahçede koşuşturma, voleybol, basketbol, kulüpler, kantinler, bu eğitim. İşte bunu yayın edin. Ve dolayısıyla bu hayatta yeni bir tüketici ve kullanıcı grubu oluştu. Yüz milyonlarca, hatta dünya ölçeğine verirsek belki milyarlarca insan mecburen teknolojiyle tanıştı. Mecburen, isteğiyle değil. Ama bunun da tadına vardı. Yani bugünkü genç girişimcilerin teknoloji alanında çizeceği rotada çok fazla sayıda karşılarında muhatap var. Yepyeni müşteriler var ve bunlar sıfır tortuyla karşılarında. Yani henüz hiçbir kötü tecrübe yaşamamışlar. Henüz hiçbir tatsızlık yok. Ne isteyeceklerini bilmiyorlar. Yani böyle şımarık, bencil beklentileri yok. Her şey onlar için yeni. Yani interneti ilk keşfettiğiniz günleri düşünün. Karşısına oturduğunuz ekranı düşünün. Her şey sizin için mucizevi ve heyecan verici. Ve böyle bir tüketici grubuna fırsatlar sunma ihtimali var. Yeni alışkanlıklar, yeni davranışlar. Yani torunu olduğunda mecburen WhatsApp'ı, Instagram'ı, Facebook'u keşfeden dede gibi düşünün bugünün tüketicilerini. O yepyeni şeyleri tecrübe etti. Ve baktığımızda şöyle, ben önümüzdeki dünyaya ait şöyle bir tablo çizeyim. Birincisi, temel ihtiyaçların her zamankinden daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Yani bugün dünya tekrar temele döndü. Yani fundamental dediğimiz, foundation, basic dediğimiz o Maslow ihtiyaçlar zincirinin en temel dilimindeyiz şu anda. Yani nedir? Giyinme, barınma, korunma, karnını doyurma, ama neyle? Karnım doysun. Ve bu çok fazla sayıda insanın gündemi olacak. Eskisinden daha fazla. Yani aman da şöyle olmasın da yeter ki karnımı doyursun. Aman efendim 8 silindirli olmasın da ayağımı yerden kessin. Aman işte efendim bilmem ne marka olmasın da en azından üstüme giyeyim vesaire. Sezon geldi diye bakacağımız giyimden kuşama, yiyecekten içeceğe, her şeyin temeline dönüyoruz. Dolayısıyla daha ulaşılabilir, daha ölçeklenebilir ürün ve hizmetlere ihtiyacımız var bizim. Çok daha büyük bir tüketici grubu çok daha temel ihtiyaçlara indi. Artık lüks diye bir kategori uzun süre çoğumuzun hayatında olmayacak. Çok temele ineceğiz. İkincisi, bakın Türkiye'de uzun zamandır, hatta bence bir devlet politikası olarak anlamadığım bir şekilde o gündemden çıkan ama bugün insanlığın ne kadar ihtiyaç duyduğu bir şey olduğu ortaya çıkan bir kavram. Tarım ve hayvancılık. Sevgili gençler, biz dünyanın en bereketli topraklarının üzerinde oturuyoruz. Hızla kuraklaştırmakla birlikte. 30 sene sonra Türkiye su stresi altından kuraklık seviyesine gelecek böyle giderse. Ama biz dünyanın, tarihin, tarımın başladığı coğrafyada yaşıyoruz ya. Tarım Mezopotamya'da başladı. Medeniyet, insanlık burada başladı. Tarım her şeyiyle, zeytiniyle, üzümüyle, sirkesiyle, şarabıyla, buğdayıyla, bilmem nesiyle, aklınıza gelen her şeyle burada çıktı. Ekmeğinden birasına, şarabından tütününe, bilmem ne. Yani bugün ne düşünürseniz dünyada yetişen, işte tütünü, çayı, efendim bilmem nesi, bu iklimin meyvesi, sebzesi ve biz bugün kendi kendine yetebilen ülke olma durumundan çıktık. Benim çocukluğumda biz coğrafya dersinde bunu dinledik, bunu okuduk, sınavda bize bunu sordular. Türkiye kendi kendine yeten bir ülkeydi. Bugün bunun parodisini yapıyoruz. Değil mi? Bu geri dönmek zorunda. Çünkü bakın ülkeler ne diyor? Ben buğday ihracatını durdurdum diyor ya. Buğday insan medeniyetinin temel yapı taşı. Nasıl ki arılar yok olursa dünya bir kuşakta yok olacak, çünkü bitki örtüsü yok olacak. Bir teknolojik çözüm gelmezse, ki onunla da ilgili var çözümler, ama buğday yok olursa ekmeğiniz gidiyor. Yani buğday sadece buğday değil. Türkiye yeniden modern tarımı ve hayvancılığı keşfetmek zorunda. Bakın, modern tarım, dikey tarım, topraksız tarım, aquafonik tarım diye bugün arkadaşlarımızın Google'dan arayıp ulaşabileceği nice teknolojiden beslenen, çok düşük maliyetle
çok büyük ölçeklere çıkabilen ve Türkiye'deki çiftçinin büyük bir bölümünün haberinin olmadığı teknik ve teknolojilere, imkanlara sahip. Ve bunların büyük bir bölümü open source, açık kaynaklı, herkesin kullanımına açık, patenti yok. Bugünün tohumu patentli. Bugünün tohumunu alıyorsun, aynen bir araba gibi, yazılım gibi. O tohum o gübreyle, sadece o firmanın gübresiyle yeşeriyor. O tohum bir daha meyve vermiyor. Tekrar subscription'ı yenilemen lazım. In-app purchase'ı var onun. Oyun içinde şey var. Diyor ki bir sonraki level için zaman satın almak istiyor, para ver diyor. O tohum bir daha meyve sebze vermiyor. Ve bugün işte o yüzden tohum bankaları var. Bu yüzden bugünün en stratejik şeylerinden biri tohum. O yüzden tohum üstüne bir sürü oyun dönüyor. Ve gençlerimiz, önünüzde Google var. Herkesin erişebildiği bir basit Google aramasıyla bile bu Spark gibi bambaşka organizasyonların içerisine girebiliyorsunuz. Ne olur bunları araştırın. Bunlar öyle zor kaynaklar, kapalı kaynaklar değil. Hepsi can atıyor sizin gibi ilgililerle, heveslilerle ve sizin gibi bereketli topraklarda, en azından hala çiftçilikten anlayan birilerinin olduğu topraklarda insanların ilgisine muhtaçlar. Ve bakın size şunu söyleyeyim. Türkiye dünyada kişi başı en çok çay tüketilen ülke. En çok. Dünyanın 7. çay üreticisi Türkiye, ekilebilir arazilerde. Bu karantina döneminde az kaldı, çay tarlada kalıyordu. Neden? Çay senede 3 defa hasadı yapılıyor sevgili arkadaşlar. Birisi Nisan sonu Mayıs başı, öbürü de senenin işte ayrı bölümlerinde. Birinci hasadı yapamazsanız ikinci ve üçüncüyü yapamıyorsunuz. Dolayısıyla sene boyu hasadınız kalıyor, çürüyor orada. Yapamadılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü çayın hasadını yapacak, çayı tarladan, bağdan kaldıracak insan yok. Çünkü 10 senedir ucuz iş gücü yüzünden Türkiye, Karadeniz insanı Gürcistan ve Azerbaycan'dan işçi getiriyor. Gümrük kapıları kapalı koronavirüs yüzünden işçiler gelemediği için çaylar tarlada kalmayla yüz yüzeydi. Ve size daha acısını söyleyeyim. Bugün o bölgede çay toplamayı bilen insan kalmamış durumda. Çünkü o toprağın, o tarlanın sahibi de, çay tarlasının sahibi de şehre göçmüş. Artık orada yaşamıyorlar. Ve karantina yüzünden gelip tarlalarının başına da geçemediler. İşçisi gelemiyor, çiftçisi olaydan habersiz. Böyle bir tarım dünyasındayız biz. Ve dünyanın en çok çay içilen ülkesinde devletin en büyük, yakın zamana kadar temsilci olan kurumu zarar ediyor. Ve bakın hayvancılık, ekilebilir tarım arazilerimizin %75'ini hayvancılık kaplamış durumda. Ve biz et tüketiminin ihtiyacı yüzünden tarımdan oluyoruz. Oysa bugün yepyeni nesil bir hayvancılık geliyor. Bakın meatless meat, etsiz et, ikame etler. Bu dünyanın en büyük şirketlerini doğuruyor. Lütfen bakın. Yani Google, Microsoft gibi bir sürü teknoloji şirketleri yatırımcısı bunu. Neden? Çünkü kardeşim karnımız doymazsa ben Twitter'ı ne yapayım ya? Hani o meşhur karikatürdeki gibi millet aç diyeceğiz değil mi? Aç insanın Twitter'ı olur mu? Instagram'ı olur mu? Gofreti bilmem nesi, bunları düşünür mü? Mümkün değil. İşte bunun için bakın ikame et. Yani etsiz et. Yani et tadında ama et içermeyen, sebzelerden oluşan, görüntüsüyle, tadıyla, her şeyiyle et. Ve bu mümkün bugün. Ve bunun açık kaynakları. Aynen. Ve kalorisi bile denk. Kalorisi bile denk. Yani bir hamburger mesela 675 kalori, etsiz etli aynı görünüm ve tatlı hamburger 645 kalori, 30 kalori fark ediyor. Ve bugün bu mümkün. Ve bugün siz hayvancılığa dayalı imalatı, ona dayalı beslenme ihtiyacını ikame edebilirseniz, onun yerine başka bir şey koyabilirseniz dünyayı değiştirebilirsiniz. Sadece ülkenizi değil, insanlığı değiştirebilirsiniz ve bugün bununla ilgili çalışmalar var. Lütfen gidin en azından bir parçası olun. Bunları bir en azından araştırın lütfen. Ve bakın ne var? Daha üst bilim dallarında kök hücreden laboratuvar ortamında et üretimi var. İlk hamburger kök hücreden çoğaltılarak üretilen, yapay etten üretilen ilk hamburger 180 bin euroya mal oldu. Bugün normal hamburgerden birkaç dolar daha pahalı. Yakın zamanda bu daha da ucuz olacak normal etten. Sıfır antibiyotik, sıfır gübre, sıfır hayvana zulüm. Hayvan bile yok. Yani kök hücreden çoğaltıyorlar. Yarın bir gün bizim nasıl kök hücremizden kalbimizi, böbreğimizi yapacaklar laboratuvarda birkaç günde ya da saatte ya da ayda neyse kompleksine göre. İşte böyle et üretiliyor. Böyle tavuk üretildi. Tavuk eti, balık eti, inek eti, domuz eti.
Ve bunları tartışıyor dünya ve bunları ne olur takip edin. Çünkü biz yakın zamanda 10 yıl içerisinde 90 milyona dayanacak bir nüfusuz, tarımımızı ve hayvancılığımızı kaybetmek üzereyiz. Ama burası tarım ve hayvancılık toplumu, üstelik bölgesel anlamda çok önemli bir güç ve Türkiye'de korkunç bir gençlik gücü var ve okuyorsunuz işte okullarınızda, mezun olup böylesi bir dünyaya adım atacaksınız. Ve size bakın, hızlıca tavsiyede bulunayım. Küresel, ulusal ve bireysel anlamda. Bakın, bugüne kadar sizlerin anne babalarınızın, abilerinizin, ablalarınızın dünyayı getirdiği nokta işte bugün ortada, karşınızda duruyor. Bunu yaptık biz. Ortaya çıkarttığımız şey bu. Başka bir dünya mümkün müydü? Evet, mümkündü ama bizlerin aklı buna yetti. Şimdi işte sizin ortalık. Buyurun, bütün bildiklerimizle maalesef biz de çok güzel bir dünya devralmamıştık ama buraya kadar getirdik. Bayrak yarışı size geliyor. Ve yarının dünyası yepyeni, pırıl pırıl, taptaze zihinlere ihtiyaç duyuyor. Her kuşakta olduğu gibi. Sizlere ihtiyacı var bu dünyanın. Yani zihni kirlenmemiş, borcu harcı yüzünden ona buna minnet duymayan, anlaşmalarla birbirine bağlanmamış, birbirine geleceğini ipotek etmemiş yeni zihinlere, insanlara, organizasyonlara, umutlara, ideolojilere, siyasi görüşlere, akımlara ihtiyacı var. Ve bunu ancak siz yapabilirsiniz. Eğer böyle bir dünyaya talipseniz ben size hatalarımızdan çıkan tecrübeyi söyleyeyim. Yaşadığımız dünyayla daha barışık, daha sürdürülebilir, daha etik bir düzen kuracaksınız. Yoksa varacağınız nokta Covid-23 olacak. Covid-28 olacak. Eğer insanı bu kadar merkeze koymaya, insanı bu kadar merkeze koyan bir dünya kurarsanız, buna devam ederseniz devraldığınız yerden gidilecek nokta bu. Her şey kar derseniz üretirken ya da tüketirken, yani ben gömlek alacağım ama 3 lira daha ucuzunu satıyor, şunu alayım. Kardeşim, o 3 lira sana onu daha ucuza satmak için bir yerde senin anneni, babanı, amcanı, halanı sömürüyor atölyesinde. Sen niye buna ortak oluyorsun? 3 lira daha ucuza sahip olacağım diye. Ne zaman ki biz, ya ben 3 lira daha fazla para vereyim ama insanca üretim yapan, hayvanını, toprağını, tarımını, çiftçisini, atölyedeki imalatçısını daha iyi şartlarda yaşatan insan yerine koyan bir marka var. Ben 3 lira daha vermeye razıyım derseniz tüketici olarak, öyle üreticiler de çıkar. Çünkü hiçbirimiz şeytan değiliz. Değil mi? Hiçbirimiz muhtemelen keyfimizden bunu yapmıyoruz. Bu bir yumurta tavuk ilişkisi. Artık üreticiyi suçlamayı biraz da bırakıp tüketici olarak kendimize bakalım. Biz daha kalabalığız. Üretici bir tane, biz milyarlarcayız. Bizim fikrimizle iş çok fazla şey değişiyor. Ve şunu söyleyeyim, ne olur ülkenizi tanıyın gençler. Bizi hangi ülkeden izliyorsanız, hangi ülkeye hizmet ve ürün sunmak istiyorsanız ne olur ülkenizi tanıyın. Türkiye'de insanlarla konuşuyorum, yaştan bağımsız, şehir sayısını bilmiyor, nüfusu bilmiyor, hane sayısını bilmiyor, yaş dağılımını bilmiyor, enflasyondan haberi yok. Efendim, vergi, muhtasar, düzenleme, kanun, hak, hukuk, regülasyon bilmiyor ama kafasında bir sürü fikri var. Bir sürü kişiye çemkiriyor, laf ediyor, saydırıyor. Kardeşim, tamam, senin şeyinle büyük bir boşluk. South Park sessizliğiyle karşılaşıyorum bunda. Ülkenizi tanıyın. Değil mi? İnsanınızı tanıyın. Ve bireysel şeylere dönersek, bakın, teknolojiyi iyi bilmek, teknolojiyi iyi kullanmak bir şey ifade etmiyor. Hani ben çok iyi sosyal medya kullanıyorum. Efendim ben işte efendim çok iyi kodlama dilleri biliyorum. Bu bir şey ifade etmiyor bugün tek başına. Bunları anaokulunda da öğretiyorlar. Bugün işte okuma yazma bilmeyen çocukların da Instagram, TikTok hesapları var. Bunlar bugünün meziyetleri değil. Dün öyleydi. Bugünün meziyeti şu: çapraz disiplinlere önem verin sevgili arkadaşlarım. Mühendis misiniz? Gidin psikoloji okuyan arkadaşlarınızla bir araya gelin. İnsan psikolojisini öğrenin ki mühendislik çabasıyla bir şey üretirken insan psikolojisini gözeterek üretin. Efendim işte kamu yönetimi mi okuyorsunuz? Antropoloji de bilin. Değil mi? İstatistik bilimi, veri okuma bilimine de hasıl olun. Bugün birçok yeni meslek dalları türemişti. Örneğin dikkat mühendisliği. Benim yakın zamanda üstüne içerik üreteceğim konulardan biri. Dikkat mühendisliği şu ana kadar ülkelerdeki kumarhanelerde çalışıyordu bunlar. Sizi daha fazla masada tutmak, daha fazla o slot ekranına baktırmak, daha fazla içeride tutmak için.
Bunların hepsini çok daha yüksek maaşlarla sosyal medya ve teknoloji şirketleri, mobil uygulama şirketleri kiralamaya başladılar. Bizi daha fazla ekranda tutmak için vesaire. Veri mühendisliği vardı değil mi? İşte bugün bütün bunlar başka şeylere yaramak zorunda. Bugün çok daha tedirgin, çok daha az parası olan, çok daha tasarrufa meyilli ve çok daha temel ihtiyaçlara dönmüş, baya baya böyle insanlığın o 101'ini yaşayan bir kitle ve çağa giriyoruz. Bunlara yönelik bir çözümler bulun ve bu ulusal olsun. Yani bu ülkenin insanlarına has olsun, bu ülkenin şartlarına özensin ve iletişim kurun ne olur. Bakın işte bu Spark ve benzeri girişimler bu açıdan önemli. Yani siz tek başınıza bir şey yapamazsınız. Bugünün dünyası böyle bir dünya değil artık. Sizin gibi düşünen insanları bulup bir araya gelmeniz lazım. Ve elinizde insanlık tarihinde hiçbir kuşağa nasip olmamış internet denen bir şey var. Ve bakın burada bizi buluşturdu. Şu anda dünyanın dört bir yanında milyarlarcasını da farklı farklı sebeplerle buluşturuyor. Eğer bir inancınız varsa, bu dünyayı bizlerden daha iyi bir nokta haline getirmeye olan inancınızı fiiliyata dökün. Bunun için ülkenizi tanıyın, insanınızı tanıyın, dünyanızı tanıyın, sektörünüzü tanıyın ve teknolojiyi kullanın. En baştaki mesajımı bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Bu en kötü zamanımız değil. Bu zamanlar geçecek. Çok daha güzel günleri göreceğiz. Ama o gördüğümüz güzel günlerin sürekliliğini sizlerin bilgisi ve çabası sağlayacak. Ben böylece toparlamış olayım ikinci bölümü de Yasemin Hanım. Çok güzel bitirdiniz hocam. Bir defa tavsiyeler çok yerinde. Sizinle aynı çağı paylaşan birisi olarak alanınızdan değilim ama aynı çağı paylaşıyorum. Benzer çocukluk deneyimlerinden geçtik muhtemelen. Genç arkadaşlarımızın İnşallah hocamızdan feyz alacağını ümit ediyorum. Burada sorulardan bir tanesi hocam. Temassız bir dünyaya evrilebileceğimizi düşünüyor musunuz? Yoksa bu durumun yarattığı alışkanlıklar geçici mi diye bir sorumuz var. Bu fiziken insanların birbirinden temassız olmasından bahsediyor yanılmıyorsam. Yani şu anda karşı karşıya değiliz, ekranda birbirimizi görüyoruz ama bu hakikaten geçici mi yoksa hayatımızın geri kalanının bir kısmı böyle mi olacak? İşte bir minimal fizyolojik temas mı olur? Siz ne düşünürsünüz? Şimdi bunu iki temassızlık olarak düşünelim. Bir tanesi bireysel temassızlık, diğeri toplumsal temassızlık, kitlesel temassızlık. Şimdi bireysel temassızlıkta ya toplumsal çapta bakalım. Bu konuşmayı daha sonradan YouTube'dan izleyebilecekler. Şimdi onu böyle hızlıca bir sarsak ve ikimizin ekranda konuşurken elimizi yüzümüze ne kadar değdiğimizi görsek ve birbirimize değme psikolojisinin esasında insanın bebeklikten itibaren kendisiyle olan bir ilişkisi olduğunu hatırlayacağız. Yani bebekler ne yapar? Mesela sürekli ayaklarını tutar, ellerini tutar. Hatta onları bir süre başkasının eli ve ayağı zanneder. Yani kendi elini ayağını tuttuğunu bilmez bebekler. Onu başka bir cisim olarak tutar. Bebeğe bir şey parmağınızı uzatırsınız tutar. Kalem uzatırsınız tutar. Birçoğumuzun çocuklukta yaşadığı çok acı tecrübeler var değil mi? Soba, gideriz işte yanaşırız, soba elimizi yakar. Yani hepimizde öyle bir yanık vardır. İşte efendim oraya gitme düşersin derler, gideriz ve düşeriz vesaire. İnsan böyle yaşamaya, dokunmaya, dokunarak yani duyu organlarıyla hissederek yaşamaya muhtaç. Yani ben size burada ekrandan konuşuyorum ama acaba ben şu anda ter mi kokuyorum? Acaba ağzım kokuyor mu? Acaba benim cüssem nasıl? Benim ayaklarım var mı? Yoksa ben burada konuşan bir otomat mıyım? Değil mi? Ya da bu şu anda gerçekten biz acaba canlı mı konuşuyoruz yoksa geçen ay bunu kaydettik de sizi kandırıyor muyuz? Vesaire. Bütün bunların bizim duyularımızla bir bağlantısı var. Yani biz sosyalleşmeyi duyularımızla tamamladığımızda anlam kazanıyoruz. Bu önemli. Fakat bugünün dünyasının beklentileri ve süreci birçok şeyi de temassız yürütmemizi şart kılıyor. Yani biz zaten tadını 1000 yıldır bildiğimiz bir içeceğin veya yiyeceğin, ambalajlı yiyecek veya içeceğin gidip marketten alınmasının şart olmadığını gördük. Birisi kapımıza getiriyorsa ve bunun için ek bir bedel de talep etmiyorsa, bunu başka bir şeylerin içine yediriyorsa tamam getirsin.
Yani benim markete başka bir şey için gitmem söz konusu. Yani oraların bir tecrübe merkezine dönüşmesi söz konusu. Fakat şunu söyleyeyim, bu insanlarda ki bu hijyen takıntısı diyeyim, takıntısı da şey doğru mu? Hadi öyle diyelim. E, Şeyden doğmadı, mantıktan doğmuş bir takıntı değil şu andaki. Panikten, endişeden, evhamdan doğmuş bir takıntı. Evet. Yani bu bizim doğal hijyen saplantımız değil. Bu ne olduğunu hala tam bilemediğimiz bir rahatsızlık yüzünden elimizdeki tek mücadele yöntemlerinden biri hijyen. Bu yüzden bütün şirketler, bütün girişimler kendisini bir sağlık ve hijyen girişimi şirketi olarak düşünmek zorunda. Yani bize şu hizmeti sağlayan yazılım ne yapıyor? Hijyenik konferans hizmeti sunuyor bize. Online konferans değil bu, hijyenik konferans. İşte efendim benim kapıma domates getiren şirket, girişim her neyse ne sunuyor? Hijyenik domates dağıtım hizmeti sunuyor. O artık sağlıklı gıda hizmeti sunan bir şirket. Domates satmıyor, et satmıyor, süt satmıyor. Hepimiz dünyayı böyle düşünmemiz lazım. Ve temassızlık bence uzun süre tercih edeceğimiz ve temas dediğimiz şey uzun süre sakınacağımız bir şey olacak. Ama tabii bu ne kadar mümkün? Sonsuza kadar değil. Her şeyle de mümkün değil. Kaçınılmaz olarak daha temassız bir süreç göreceğiz. Fakat bu kadar duyularıyla, dokunarak, görerek, hissederek, koklayarak dünyayı, olayları ve insanları algılayan bir türün bu temassızlıkla olan sınavı şüphesiz çok ilginç şeyler, tecrübeler ve hatıralar bırakacak bizde. Hocam güzel bir başka soru var. Siz de ekranınızda muhtemelen görüyorsunuz. Sizce bilgi kontrol altına alınmalı mı? Her şeyden haberdar olmak bir insanlık zorunluluğu olmalı mı? Related içerik kültürü Spotify'da, YouTube'da veya başka mecralarda herkesi kendi dünyasına kapatıyor ve birbirimizi anlamıyoruz. Bunun bir düzeni kurulmalı mıdır diye sormuş bir arkadaşımız. Evet. Öyle bir soru sormuş ki yani şey gibi oldu. Yürü sen buradan gibi. Ee, Ben çok kısa cevaplamaya çalışayım elimden geldiğince. Ee, bir Ya modern yaşam birlikte yaşama mutabakatı. Yani modern yaşamın en belirleyici özelliği bu. Biz her şeyi başka birilerine devrediyoruz. Uzmanlıklar ve sorumluluklar anlamında demin örneklerini verdim. Yani devlete diyoruz ki mesela benim sağlığımdan sorumlusun. Sen beni sağlıklı bir şekilde yaşatmak zorundasın. Senin görevin bu diyoruz. Devlet hastane açıyor, bizden prim topluyor, SGK organizasyonları kuruyor falan. Yani sağlık devletin vatandaşına yönelik bir hizmeti ve karşılığında bir beklentisine dönüşüyor. Dolayısıyla şimdi benim sağlık bilgimi devlet kontrol altına alıyor. Hiç üstüne vazife olmamakla birlikte. Ve ona bağlı birçok kurum. Hatta tercihen özel kurumlar vesaire. İşte efendim bizler bu yayına bağlanırken muhtemelen kişisel bilgilerimizi verdik. Bazılarına ihtiyaç vardı, belki bazılarına yoktu. Efendim bugün TC kimlik numaramızla TC kimlik numaramız olmadan yapabildiğimiz şeylerin ne kadar az olduğunu bir düşünün. Bugün ne yaparsanız yapın. Bakın benim normalde hayatım seyahatle geçiyor. Bu konferanslar farklı şehirlerde ve bölgelerde oluyor. Ve beni havaalanına transfer araçları taşıyor. Ve yakın zamanda öğrendim ki beni evimden havaalanına taşıyan transfer aracını beni taşımadan önce TC kimlik bilgilerimi devlete veriyor. Ben şu kimlik numaralı Serdar Kuzuloğlu'nu şu semtteki evinden alıp şu saatte şu tarihte şuraya bırakacağım diyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani biz sadece online takip, online surveillance'dan bahsediyoruz ama ya bunun offline tarafını unutmayalım. Şimdi bunun bir kısmı gönüllü, bir kısmı gönülsüz yapıyoruz. Ama önemli olan sorunun da altındaki ana fikir o sanıyorum. Şuna dikkat edelim lütfen. Böyle dönemler otoriter ve baskıya iştahlı yönetimlerin her anlamda kurumlarda, ülkelerde yönetimlerin fırsat kolladığı zamanlardır. Yani bu zamanda bizi çok kolay kandırabilirler. Derler ki kardeşim bir dakika olağanüstü bir durum var. Şimdi hepiniz
Evlere kapanacaksınız ve şu uygulamayı yükleyeceksiniz. Dışarı çıkmak isteyenler şu uygulamayı yükleyecek ve ben bakacağım ne kadar uzaklaştınız, birbirinizle ne kadar yaklaştınız. Yoksa evinizden çıkamayacaksınız. Şimdi herkes buna rıza gösterir böyle bir dönemde. Razı olur. Değil mi? İşte böyle dönemlerde neye onay verdiğimizi, neyi savunduğumuzu, neye karşı çıktığımızı, neye karşı direndiğimizi çok iyi hesaplamak zorundayız. Çünkü bugünün insanı bir anlamda böyle şey gibi oldu. Bence devletlerin yüzyıllar, bin yıllar boyunca daha doğrusu otoritenin arzuladığı bir kısma geldi. Mesela artık sokaklarda kimse yok. Bütün protestolar Twitter'da. Değil mi? RT'lerle, mafya babaları bile birbiriyle Twitter videolarıyla savaşıyorlar. Mafya babası ya bunlar. Sana silah verdik birbirinin kafasına sık diye. Sen niye Twitter, Instagram fenomeni gibi davranıyorsun değil mi? Bırak onu modacılar yapsın, fenomenler yapsın. Değil mi? Bugün bakın diplomasi dünyanın tek süper gücünün lideri Twitter beyanatlarıyla ülke yönetiyor. Değil mi? Strateji yürütüyor. Böyle bir dünyadayız. Sokaklarda kimse yok. RT ediyorlar. Change.org'da sanal imza kampanyaları oluyor. Ya bu kadar steril, bu kadar temassız, bu kadar aslında insanın insanlıktan koptuğu bir tepkisellik çağı olmadı. Ama işte bu bizi neye hapsetti? Kendi içimize hapsetti. Yani bugün Facebook arkadaşların, bugün mesela bana bazen şöyle şeyler geliyor. Seni takipten çıkıyorum falan. Yani nasıl bir kibir mesela. Demek ki o beni takip etmesini benim için bir lütuf olarak görüyor ve terk edişini de beyan ediyor. Seni diyor takipten çıkıyorum. Bunu yapmayacaktın diyor. Yani yapmayacaktın dediği şey de 2 hafta sonra hiç hayatında bir önem taşımayacak. Hatta 2 saat sonra manasız bir şey. Bugün o kadar kolaylaştı ki tek tıklamayla arkadaş oluyoruz. Tek tıklamayla arkadaşlığımız bitiyor. Bir tane daha tıklarsak bloke ediyoruz onu. Hayatımızdan çıkıyor ya. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani bir insanın ses çıkartmasını engelliyoruz. Susturuyoruz onu. Sessizliği hapsediyoruz ve bizim dünyamızdan sonsuza kadar çıkarıyoruz. Sokaktaki hayat böyle mi? Hayır. Biz sokakta bir arada yaşamak zorunda olan insanlarız. Apartmanlarımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, ülkelerimizde sosyal medya bizi bu açıdan birbirimize hapsettikçe biz çok büyük bir şeyi kaybediyoruz. Bizim gibi olmayanlarla birlikte yaşama mecburiyeti. Bazıları buna tahammül diyor. Çok tehlikeli. Ne münasebet ya? Ne demek tahammül? Tahammül ne demek? Benimle yaşayacaksın kardeşim. Ben de seninle yaşayacağım. Bu bir tahammül meselesi değil. Bu bir hak. Ne sen beni engelleyeceksin ne ben seni engelleyeceğim. Bu dünyada eşit haklara sahip insanlarız. Bak virüs bile ayırıyor mu? Dışarı çıktın mı bana da geliyor, sana da geliyor. Hiç diyor mu o? Ya bu hoş çocuk, bu işte efendim bilmem ne, bu zengin, bu fakir. Diyor mu? Yok. Evet, geldiği herkese eşit davranıyor. Bundan dersler çıkarmamız lazım yani özetle. Dolayısıyla takip toplumu böyle zamanlarda kendini çok gösterir. Uyanık olalım lütfen. Her teklifi düşünelim. Yani bu 10 sene sonra benim başıma ne iş açar diye bakalım. İkincisi mümkünse artık hatırladığımız bir gerçek var. Bu dünyada birlikte yaşıyoruz. Öbürünün sağlığı beni ilgilendiriyor, benim sağlığım öbürünü ilgilendiriyor. Dolayısıyla hepimiz birbirimizi ilgilendiriyoruz. Biraz daha gözümüzü, kulağımızı birbirimize açalım lütfen. Hocam, saati de 4'ü bulduk artık. Evet, tam bir saati getirmişiz. Evet, son bir ricayla ben yavaş yavaş kapatacağım Bir programımızı. şarkı söyleyeyim isterseniz, bir Türk sanat Neden müziği. olmasın? Neden olmasın? Öyle olur yani. Son bir şarkıyla Son bir programımızı. şarkıyla. Hatta Serdar Hocam hatırlarsınız Fasıl vardı. TRT'de bir akşam üzerleri bir makamın faslı geçerdi. Yarım saat. Böyle bir 5 şarkıdan müteşekkil. Biz birbirimize Caz makamında. karşılıklı şarkı söyleyelim. Yok. Son ricamız öğrencilerimizden bir film önerisi. Sizden önerebileceğiniz bir film duymak istiyorlar. Aklınıza gelen, pat diye gelen bir şey var mı? Ah keşke daha önce bunu düşünseydim. Yani tabii şöyle e, e, yani bugün gerçekçilik biraz moral bozucu. Onun farkındayız sanıyorum. Yani gerçekçi olmalıyız fakat işin gerçek yüzü birazcık endişelendirici, moral bozucu.
Bu bir anlamda iyi çünkü korku çok kuvvetli ve faydalı bir duygu. Eğer insan korkmasaydı ölürdü. Yani 2-3 yaşını göremezdi. Korktuğumuz için hayatta kalıyoruz. Bu sayede bugünlere geldik. Dolayısıyla bir miktar korku, endişe, evham insanı hayatta tutar. Korkusuzluk erken ölüm. Yani mezarlıklar böyle cahil cesurlarla dolu. Neyse bu açıdan baktığımızda kıyamet gibi cephanemiz var elimizde. Mesela dün Twitter'da da paylaştım. 1984 İngiltere yapımı, Britanya yapımı Threads diye bir televizyon filmi izledim. Şunu anlatıyor. Soğuk Savaş döneminde geçiyor ve güncel o dönemin güncelini anlatıyor. Diyor ki What If filmlerinden. Yani ya nükleer savaş olsaydı, Ruslar, bilmem Amerikalılar nükleer birbirine girseydi, İngiltere'ye de nükleer bomba atsaydı ne olurdu diyor. Ne olurdu acaba? Çoğumuz bu ne olurduya dair bir fikrimiz var ama işin ne olurdu kısmının hiç bilmediğimiz zilyon tane kısmına çok vahşi, çok ürpertici bir şekilde giriyor. Zaten o yüzden BBC'de bir daha gösterimi yasaklanmış. Şu an sadece online olarak izleyebiliyorsunuz. BBC tarihinde yasaklanmış başka bir film de yok. İsmi Threads. Aklınızda bulunsun. 1984 yapımı. Bugünkü dünyayı yani bugünkü dünyaya farklı bir açıdan yani böyle distopik bakan çok şey var da farklı bir açıdan bakan yani daha böyle bugün izlense çok umut verir kategorisinde bir şey şu an aklıma gelmiyor ama şöyle bir söz vereyim düşüneceğim ve mesela Twitter'da paylaşayım ya da Spark üstünden ben bunu bir Spark'ın sosyal medya kanalından paylaşma sözü verelim. Orada bir görselle ve linklerle paylaşırız. Sözümüz olsun, takip etsinler Spark'ı da. Tamam. Böyle diyerek o zaman bitirelim. Serdar Kuzuloğlu'ndan gelecek Threads haricindeki diğer film önerisiyle bu programı, bu buluşmamızı arkadaşlar sonlandırmak istiyorum. Hepinize, bize dijital platformlardan katılan herkese gönül dolusu teşekkürler. Ama en çok teşekkürü Serdar Kuzuloğlu'na veriyorum buradan. Estağfurullah. Kendisini saygıyla selamlıyorum. Bir dahaki buluşmamıza kadar hoşça kalın. Sağ